Şimdi devam edelim Suriye ile. Suriye'de çünkü sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye ordusu günlerdir Dürzi gruplarla Arap aşiretler arasında süren o çatışmaları kontrol altına almak için Süveyda kentine girdi. Ardından ateşkes ilan edildiği duyuruldu. İsrail ordusuysa Suriye ordusuna ait bir konvoya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Suriye ordusu Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Dürzi kenti Süveyda'ya girdi. Açıklamayı Suriye Savunma Bakanlığı yaptı. Bölgede günlerdir süren çatışmaların ardından Suriye güçlerinin kontrolü sağlamak için kente girdiği duyuruldu. Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, kentteki kanaat önderleriyle yapılan görüşmelerin ardından ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ebu Kasra, tüm Suriye askerlerine ateşkes talimatı iletildi ve sadece saldırılara karşılık verileceğini ifade etti. Süveyda'daki olayların fitilini Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koyması ateşledi. Olayların ardından silahlı çatışmalar başladı. Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye sevk edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre çatışmalarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı. Çatışmalarda 18 Suriye askerinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İsrail'den de açıklamalar var. Savunma Bakanı Katz, Dürzilerin zarar görmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu ve kenarda durmayacağız tehdidi savurdu. İsrail ordusu daha sonra Süveyda bölgesindeki bir tanka saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca Suriye birliklerinin bulunduğu noktaların yakınlarına da hava saldırıları düzenlendi. İsrail son olarak Süveyda'ya doğru ilerleyen Suriye ordusu konvoyuna kente ulaşmaması için saldırı düzenlediğini açıkladı. Ayrıca Süveyda kent merkezi de vuruldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Suriye'yi tehdit etti. Şam yönetiminin tavrına bağlı olarak saldırıları genişletebileceklerini söyledi. Netanyahu, Suriye'nin İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü. Suriye'nin ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda Dürzi sakinlerini koruma yükümlülüğümüz de var. Bu sebeplerle yoğun operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız. Bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapamayacağına bağlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak da Süveyda'daki gerginliğe ilişkin X'ten paylaşım yaptı. Barak, çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti. Dürziler, Bedevi kabileler, Suriye ve İsrail için barışçıl bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.